Merhabalar Goccaz Örgü kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda yine yazlık bir parça örüyoruz. Üzerimde görmüş olduğunuz parçayı ben şimdi buralarda yani İstanbul'da şort üstüne, elbise üstüne giymek için hazırladım. Şayet sizler bunu bikini, mayo üstüne de giyebilirsiniz. Çok daha uzunlu çalışarak tam olarak böyle bikini, mayo üstüne bir pareo olarak kullanabilirsiniz. Ben bluzlarımın, askılı atletlerimin üstüne giyip kıyafetlerimi tamamlamayı düşünüyorum. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Kullandığım ipime gelecek olursak şahane bir ipten söz etmek istiyorum sizlere. Sevgili Bil Hayal Hobi'ye çok teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Bu muhteşem iple çalışma fırsatını tanıdıkları için. Örüyor olsaydınız eğer ipi ne demek istediğimi çok net anlardınız. Gerçekten çok keyifli bir ip örmesi. Üstümüzde yokmuş hissi yaratacak kadar hafif ürünler hazırlayabiliriz. Bu üründe ben bu iple salaş ve dökümlü olması açısından 3,5 milim tığ kullanıyorum. Farklı bir parça çalışırken tığ numaram biraz daha değişecek. Bunu belirtmek isterim. Bu bluz 36'dan 40 bedene kadar benim yaptığım uygun olacaktır. Beden büyütmesi zaten mantığı çok kolay. Videonun içinde de sonunda da bedene ait bilgileri size bırakıyor olacağım. Şöyle ufak bir şablonda da gösterecek olursam başladığım yer, bu bluzu örmeye başladığım yer, bakınız tam olarak buradan başlıyorum. Şu alt kısımdan başlayıp ilerliyoruz. Buraya geldiğimizde şuraya kadar olan kısmı ayrı, burada da aynı buraya kadar olan kısmı ayrı örüyoruz. Eşit ölçüye geldiklerinde yeniden birleşerek örüp parçamızı tamamlıyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Şuradaki zincir çekimine başlarken yapmamız gereken işlem şu kısım, tam olarak şu kısım ölçümüz olacak. Başlamamız gereken ölçü. Yani buranın ölçüsünü alarak başlamamız gerekiyor. Bu da benim üstüme giydiğimde, düşünün üstümüze giydiğimizde bele gelen kısımdan önden arkaya kadar istediğim uygun uzunluktaki ölçüdür. Yani şu ölçüyü alıp zincirimizi bu ölçüye uygun çekerek başlayacağız. En önemli detay bu. Şuradan başladığımız için dediğim gibi önümüze tutacağız. Yani bedenimizin bel kısmına tutup mezurayı omzumuzdan geçirip arkadaki aynı önde tuttuğumuz yerin tam arkadaki aynı yerine tutup net ölçümüzü bulmamız gerekiyor. Şimdi bu ölçüyü ben kendimde kaç santim olarak aşağı yukarı ayarladım. Size hemen söylüyorum. Benimkisi 88-90 santim diyebiliriz. 90 santim olarak, yani çok uzun olmayan bir parça ayarladım. Onu da söyleyeyim. Başladığım nokta, dediğim gibi bu parçada da gösterecek olursam bu yan nokta. Dur, tam düzgün noktadan göstereyim. Buradan başladım, ördüm. İstediğim şu genişliğe geldiğinde boyun için boşluğu açtım. İstediğim o genişlik benim, şöyle gösterecek olursam da 24 santim. Şu kısım neresi oluyor? Şu kısım oluyor yani. Benim burada tabii kağıt olduğu için dik duruyor ama bu normalde omzuma düşen bir kısım. Bunu da belirteyim. Buraya kadar örüyorum. Buraya geldikten sonra yaka oyuntusunu oluşturuyorum. Bu oyuntuda bir tarafı bu ayrı, bu tarafı ayrı örüyorum. Bu ölçü
yeterli olduğunda, ulaştığında, ki o ölçüyü de hemen vereyim size. O ölçüde 21 santim. Siz daha geniş, omuzu düşürerek de yapabilirsiniz. Ben bunda birazcık böyle, boyuna otursun istedim. Zaten her yeri çok salaş olduğu için omzumdan düşmesini tercih etmedim, bunu söyleyeyim. Buraya kadar geldikten sonra yeniden birleşip devam edip bitiriyoruz ve en sonda da ne yapacağız? Artık alt kısımdan birleştirmeyi yapacağız. Onu beraber yapacağız ama modeli nasıl kurduğumu şimdi sizlere, göstermeye başlayacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu zincirin ölçüsü şöyle olacak. Dediğim gibi şu kısımdaki ölçüyü oluşturacaksınız. Ben şimdi ufak bir parça çalışacağım için çok büyük parçada göstermeyeceğim. Siz kendi ölçünüze göre zincir çekerek başlayın. Söylemem gereken en önemli detaylardan biri de çektiğim zincirde şu oluşturduğum, bakın şunlar benim her biri bir direk diyelim. İkili trabzanlı, iki trabzanlı oluşan direklerden, şu gruplardan benim çift sayı olması gerekiyor ki neden? Çift sayı olması gerekiyor. Çünkü buraya geldiğimde ayrım yapıyorum. Yarısı burada, yarısı arkada olacak. Yani bir tarafı uzun, bir tarafı kısa bırakmak isteyen, tabii öyle modeller de var ama bu model öyle değil. Öndeki bu direklerle oluşan kısmın sayısıyla 1, 2, 3 dediğim diğer tarafa gelecek olan sayı eşit olmalı. Benim bu direklerim başladığımda kaç taneydi diye soracak olursanız 1, 2, 3 diye buradan itibaren saymaya başladığımda ilk grubu da sayıyorum. Tabii buradaki baştaki sabit direkleri de sayıyorum. 26 taneydi. 13'ünü öne, 13'ünü arkaya ayırdım. Bunu da belirteyim size. Bu önemli bir detay. Sonrasında da siz kendi ölçünüze göre uygun zinciri çekerken ben de ufak bir parça için zincir çekip geliyorum. Burada kaç zincir diye sayı vermeyeceğim. Çünkü sayıyı tutturmak bir hayli zor. Yani ağır bir matematik var orada. Kafa karıştırmak istemedim. Siz uzuncana bir zincir ölçünüze göre zinciri çektikten sonra bir miktar daha çekin. Tam çift direkte bırakırız. Eğer burada bir miktar zincir artarsa da burayı sökebiliyoruz, biliyorsunuz. Başladığımız bu noktadan itibaren minik minik sökmeye başlayabiliriz. Onu da gösteririm birazdan size. Biraz uzuncana zincir çekebilirsiniz. Zincirimi çektim. Zincirimi çektikten sonra hemen burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi ayırıyorum. Tığımın üstüne ipi 3 kere doluyorum. 6. zincirin içine batıp 3 kere dolayıp 4 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra 5 tane de zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Yine 3 kere doladığım ipimi alttan 1, 2, 3, 4, 5 tane zinciri sayıp 6.'nın içine batıyorum. Ve 1, 2, 3 ve 4. Bakın başlarken 2 tane bu uzun bacağımı aynı boşluk içine çalışmadım. Biterken de çalışmayacağım. Son ve baştaki direkler ortadakilerden bir tık farklı. Burada araya bir zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Yine 3 kere dolayıp aynı zincirin içine batıyorum ve 1, 2, 3, pardon, eksik dolamışız herhalde. 1, 2, 3. Aynı zincirin içi çok önemli, bu detay. Aynı zincirin içine batıyoruz. Bir, 2, 3 ve 4. Arada bir zincirim var burada.
Yeniden 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 3 kere doluyorum ve atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i atladım. 6.'nın içine batıp 1, 2, 3, 4. Arada bir zincir. 3 kere dola. Aynı zincirin içine 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıktık. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere dola. 5 kereyi atla. 1, 2, 3, 4, 5'i atladım. Hemen 6.'nın içine aynı noktaya batarak ilk uzun bacağımı örüyorum. Arada bir zinciri unutmuyoruz. Tekrardan 3 kere dolayıp aynı zincirin içine 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Bacağımı ördüm. Bakın. Bu mantıkla sayımın, şu gruplarımın çift sayı olması gerekiyor. Buna dikkat ediyorum. Şun yani nereye çalışıyorum? Tekrar şunun üstünde de göstereyim. Buradan başlayıp böyle yukarı çıkıp omuzdan dolanıp aşağı ineceğim yeri çalışıyorum. Tekrardan hatırlatayım. Yani burası şöyle duracak. Böyle ilerleyeceğim. Boyun kısmım burada olacak. Buradan kolum çıkacak. Tam olarak aklınızda otursun istediğim için detaylı gösteriyorum. Arada 5 zincirim var. Bir grubu daha birlikte yapalım. 3 kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5'i atladım. 6.'yı buldum. İçine batıp hemen 1, 2, 3, 4. Arada bir zincirim var. Aynı boşluğun içine yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi dediğim gibi benim orijinal parçamda buradaki ürettiğim sayının toplamı 26. 13 öne, 13'ü arkaya katladığımda 13 önde, 13 arkada kalacak şekilde şu anda mesela 5 olan sayı parçayı, orijinal parçamı bitirdiğimde 26 olmuş olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi sonuna kadar ilerleyeyim. Sonuna kadar ilerlediğimde ise yapacağım işlem şu. Dediğim gibi son ve ilkinde aynı boşluğun içinde çalışmıyorum. Araya da zincir çekmiyorum. Yine ama 3 kere dolayıp ilk bacağı buraya ördüm. Hemen ikinciyi de yanındakine batıp örüyorum. İki bacak da iki ayrı zincirin üstüne kurulacak. Başlarken ve biterken. Sabitlemek amaçlı orayı o şekilde çalışmayı tercih ettim. Bakın 2, 4, 6, 8 oldu. Çift sayıdayım. Şimdi buradaki zincirim arttı. Biraz evvel demiştim ya hani fazla çekin sökeriz diye. Bir tık daha hani diğer taraftan sökmeye göre zor oluyor ama bakın şöyle sökebiliyoruz. Şöyle göstereyim size. İlmeklerimizi buradan bu şekilde sökerek istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar sabitleyebiliriz. Bakın tekrar bir kere daha göstereyim. Yeter ki kısa kalmasın ölçümüz. Şöyle devam ediyorum. Sayının grupların çift olmasını sakın unutmayın öne ve arkaya da. Sonra da bakın yeteri kadar uzunluğa geldiğime inandığımda da burada sıkıştırdım mı hiçbir şey olmaz. Oradan gitmez, korkmayın. Ben geldiğimi varsayıyorum. Nasıl olsa ufak demo bir parça çalıştığım için vakit kaybetmeyelim. Şimdi hemen bir üste çıkmayı bir sıra daha örüp boyun kısmını da ayırmayı da göstereceğim size. Şimdi buraya kadar geldim. Ve üste çıkıp yani geri dönüp üste çıkacağım. Zincirle yapıyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 3 kere dolayıp hemen ikinci bacağın
trabzanın tepesine batıp uzun bacaklarımı örmeye devam ediyorum. Arada yine 5 zincirim var. 3 kere doladım. Şimdi buraya geldiğimde ise burada oluşan V'lerin, uzun bacaklarla oluşturduğum V'lerin içine batıyorum. Trabzan tepesine değil, bakın V'nin içine battım ve uzun bacağımı ördüm. Arada bir zincirim var. Tekrar doladım. Yine geldim V'nin içine. 1, 2, 3, 4 çıktım. Burada ne yapmıştık? İlk trabzanlarda, ilk grupta trabzanların üstüne çalıştım. Biterken ve başta böyle, ortalarda da V'lerin içine çalışıyorum. Arada 5 zincirle. Yine geldim buraya. 1, 2, 3, 4. Arada bir zincir doladım. Battım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 3 kere doladım. V'nin içine geldim. 1, 2, 3, 4. Bir zincir. Şöyle göstereyim parçayı size. Sona kadar da bu şekilde ilerliyorum. Üstteki ikinci sırayı da göstermiş olduğum şekilde örerek sonuna kadar geldim. Şimdi sonuna kadar aynı mantıkla örerek ilerledim. Bu son ikiye ördüğümde ise her bir tane trabzanın tepesine batarak örüyorum bacaklarımı. 1, 2, 3, 4. Arada bakın zincirim de yok. Yine hemen yanındaki zincirin tepesine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İkinci sırayı da tamamladım. İşte bu yaka kısmındaki, şu kısımdaki oyuntu yapacağım yere gelene kadar bakınız. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu kısımdayız, ilerliyoruz. Buraya gelene kadar, ayırım yapacağım yere kadar bunlardan 1, 2, 3, 4 diyerek 12 adet ördüm. Yani şu kısım 12 adet. Burayı, uzunluğunu 12 adet ördüm. Aynı şekilde üst kısma geldiğimde de 12 sıra öreceğim. Şurası ise, şu kısım ise 8 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı ben hani küçük gibi yapmışım ama ördüğümde göreceksiniz. 8 sıra açıyorum burayı. Şu uzunluğu yani. Hemen şöyle göstereyim yani. Örme sıramız şuradan örüyoruz ya, öyle düşünün. Ördüğümüz yer burası aslında. Ben tam olarak size çiziminde yanlış gösterdim. Ben buradan devam ediyorum. Devam ederken şu kısmım, şurası 12 sıra. Burası 8 sıra. Burası 12 sıra. Burayı unutalım. Burası çünkü toplamda 26. Şurası 26 toplamda. 2'ye ayırdığımda 13 burada kalıyor. 13 burada kalıyor. Şöyle tekrar göstereyim. 13 tane burada kalacak. 13 tane burada. Ama ben örmeye buradan devam ediyorum. Sanki buradan devam ediyormuşum gibi ayırdım az önce. Buradan devam ediyorum. Önemli olan kısım şurası. Şurası. Tekrar altını çizerek göstermek istiyorum. Şurası 12, ayırma yerine kadar 12, ayırdığım yer 8, üst tekrar 12. Bunun 12 olduğunu varsayacak olursam, tabii ki 12 sıra halinde örmeyeceğim. Ufak bir parçada gösterdiğim için bunun 12'ye geldiğini varsaydım. Tabii siz bu daha uzun kollu, daha düşük kollu istiyorsanız burada 12 değil de 13, 14, 15 de yapabilirsiniz. Burada sayının bir önemi yok. Ayırmaya geldiğimde ne yapıyorum? Hemen 2'ye bölüyorum. 2'ye bölerken de eşit olarak, burada şimdi benim 8, ne yapacağım? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu ortaya hemen bunu takıyorum. Yani buradan itibaren
Şu kısmı 1, 2, 3, 4'ü ayrı, 1, 2, 3, 4'ü de ayrı öreceğim. Sadece şu kısımda, şurasında ayrı örüyorum. Sonra tekrar üstte birleşeceğiz. Bunun uzunluğunu da demiştim. Şimdi bunun 12 olduğunu varsayalım. Burada da 8 uzunluk yapacağım. Ben onu 1 olarak yaparım şimdi burada. Ya da 2'de de yapabiliriz yine. Hemen yine 5 tane zincirimi çekip 3, 4, 5. İlk başlarda yaptığım gibi arada zincirim yok. Yandaki trabzanın tepesine batıp diğer bacağımı örüyorum. Arada yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Doladım. Geldim buraya. İçine V'nin uzun ilk bacağım. Arada bir zincir. 3 kere dola. Son grubumdayım. Dört tane oldu. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane olduktan sonra artık buraya devam etmiyorum 5 zincir çekip. 5 zincir çekip yine 5 zincirimi çekiyorum ama ardını döndürüyorum şu şekilde. Şimdi normalde biliyorsunuz burası bizim baş kısmımız değil. Normalde benim bunun ortada olması gerekiyor ama şu yaka kısmına içe girmek istemediğim için bu bacağı yine bunun üstünde devam ediyorum. Ama 5 zincir çektikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Çünkü ara zincirimiz de oluyor ya burada. Oraya ortaya batıp burada bakın trabzan tepesine de batmıyorum. Ortaya batıyorum. Burası benim yakamda gözükecek kısım olacak. Onu da söyleyeyim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Arada bir zinciri unutmayalım. Burada ipi dolandırdım. Yaka boşluğu için ayırdığım bu benim ikinci sıram olmuş oluyor. Normalde burayı 8 sıra ördüm orijinalde. Siz daha da açmak isterseniz bunu bu kısma geldiğinizde bir üstünüze mutlaka deneyin yakayı. Bakın şurada şöyle yatırdığımda göstereyim size. Şu kısım yaka için oyulmaya başlandı. Sona geldiğimde hiçbir farkı yok. Aynı modelin genelinde yaptığım gibi yine 5 tane zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum ve buradaki örmüş olduğum trabzana dönmüş olabilir. Dikkat edin, yönünü düzeltin. İlk trabzanın tepesine, daha sonra da zincirin tepesine batıyorum. Şimdi ben bunu 2 sıra halinde örüp bırakayım. Çünkü şöyle göstereyim size, bakın. Buranın benim yakam için yeterli uzunluğa geldiğine karar verdiğimde burada ipimi kesiyorum. İple işimi bitiriyorum bu kısımda. Kilitledikten sonra ipimi burada
kesip hemen makasım bu körelmiş benim ya. Hemen buraya geliyorum. Şimdi burası yeterli yaka uzunluğuna geldiğine kanaat getirdik. Şimdi orijinalde neydi burası? 12 şu kısım. Şu kısım 8. Şimdi burayı da 8'e tamamlayacağım. Benim ufak parçamda 2 olduğu için 2'ye tamamlayacağım. Hemen yeni ipimi alıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipimi 3 kere doluyorum. Şöyle elimle de tutup buradaki ilk bacağımın tepesine batacağım. İlk bacağımda biliyorsunuz zincirle yükseldiğim alan, tepesini bulup 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktığım bacağımı örüp tekrardan 3 kere doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir tane uzun bacağımı örüyorum. Arada yine 5 zincirim var. Yine 3 kere doluyorum. Ortaya geldim. Bir zincir. 1, 2, 3, 4 çıktım. Arada yine 5 zincir. Şu ayırdığım kısma kadar aynı mantıkla ilerliyorum. Ayırdığım kısma geldiğimde de buradaki son bacakların arasına da V gibi örüyorum. Bakın burası benim ayırdığım kısımdı. Şimdi ayrı örmeye devam edeceğim burayı da. Orijinalde dediğim gibi 8'li olan kısım ama ben burada 2'de tamamlayacağım için hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 3 kere doladım. Yine burada trabzan tepesinde kalıyorum ama ben bu ortaya gelip hemen ikinci bacağım, pardon 5 zincir çekmiştik. Bakın aradaki için artı 1'i unuttum. 6 olacak burada. Çünkü burası baş ve son değil, yaka için ayırdığım kısım. Arada da yine 5 tane zincirim var. Sonuna kadar aynı şekilde ilerliyorum ikinci sıra için. İkinci sıranın sonuna kadar da aynı mantıkla örelim. Bir, iki, üç, dört. Sonuna geldim. Burayı yine birlikte geçelim istedim. Buranın dönmesini engelleyelim. Mutlaka doğru noktaya batmaya dikkat edelim. Arada zincir yok, sondayım. Çünkü tepesine yine battım. Zincir çekerek yükseliyorum. 3 kere doladım. Yanındaki trabzanın tepesine yine 4 kere de çıktım. Trabzanımı örüyorum. Şu ayırdığım, şurası benim ayırdığım noktam biliyorsunuz. Şimdi şurası. Birleştireceğim yere kadar ilerleyeyim. Artık dönüşte 3. sırayı ördüm ve burası 2, burası 2 eşitlendi. Ben 3'ü örmeye şu şekilde devam ediyorum. 5 tane zincirimi çekeceğim. Tığımın üstüne 3 kere ipimi dolayacağım. Şimdi bakın 5 tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne 3 kere doladım ve hemen buradaki benim dönmeden dikkat ediyorum. Ortasına geliyorum. 1, 2, 3, 4. Arada da bir zincir. Böylelikle bakınız birleştirmiş oldum. Yaka kısmının da oyuntusunu da vermiş olduk. Şimdi burası benim 2 idi. Burası 2 oldu mu tamamlanacak. Orijinalde 12 idi. Burası 8. Burasını da 12 yaptım mı parçamı tamamlamış oluyorum. Umarım anlaşılmıştır modelin kurulumu diye tahmin ettim. Çünkü çok kolay, oldukça da keyifli bir model. İp de çok güzel olunca ve istediğim sonucu verince çok içime sindi.
Şimdi bunu devam ettirmeme gerek yok diye düşünüyorum. Orijinal parçaya geçip artık onun üstünde ilerleyelim. Şöyle önüme koyduğumda mantığı tamamen anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi artık buradan sonrasını bütün halinde devam ederek öreceğim. Hiç burası benim normal zincirimmiş gibi. Buraya geleceğim. 2 taneyi buraya örüp 5 zincir çekip tekrar bunun ortasına gelip 2 taneyi öreceğim. Modelimiz böyle ilerliyor. Bu kadar yani. Şimdi orijinal parçayı da önüme aldığımda şöyle size göstereyim bakın. Şöyle de gösterirsem daha iyi olacak. Ördüğüm yönde hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12 burada. Yaka için geldiğimiz yerde de 2, 4, 6, bakın 2, şuradan tam açarak sayayım. Bacakları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'de de yakayı tamamlamış olduk. Daha sonra da böyle üstten örerek burayı da 12'ye tamamlayıp 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve artık ne yapmam gerekiyor? Alttan birleştirmem gerekiyor. Bunun için yakayı şöyle önüme alıp şöyle bir de silkeleyip yatırırsanız güzel olur. Şimdi alt kısmından, etek kısmından çalışmaya başlayacağım. Ne yapacağım? Şu kısımdan itibaren şöyle tutacağım önümde. Sık iğneler örüp alt kısmı bir sıra sık iğne geçeceğim. Diğer tarafta da yarım trabzan da yapabiliriz. Çakma sık iğne de. Diğer tarafı da örerken istediğim noktaya kadar benim için yani bir yer belirleyeceğim. Size onun ben kaç santim olduğunu söylerim benimkinde. Oradan sağlı ve solda alt taraftan tutturacağım. İkiye katlayıp alt kısmını aldım. Şu parçanın üstünde gösterecek olursam da tam olarak neredeyim? Bakın buradayım. Şuradayım. Şu boyun kısmımız, omuz kısmımız, ben buradayım. Şimdi buradan başlıyorum sık iğnemi örmeye. Dönüşe geldiğimde de çakma sık iğnelerimi yine örerken birbirine belli noktalardan birleşeceğiz. İlk sırada hiçbir şey yok. İlmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi aldım. Ve burada belli aralıklarla şurada ayırayım şurayı. Burada bir zinciri bulayım. Ve ilk böyle sabitlemek açısından ilk baştaki noktaya batıp bir ördüm. Şimdi buraları aralara da çakma sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. 2, 3, 4. Burada geçişte bir tane öreceğim. 5. Bakıyorum gayet hani böyle kasma da yok. Güzel ilerliyor. 4 ortalara 1, 2, 3, 4. Beşinciyi de bu birleştikleri noktaya örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tarafın alt kenarını bu şekilde örerek tamamlayalım. Bir tarafın sık iğnesini geçtim. Şimdi hiç burada ipi koparmadan diğer tarafınkini geçmeye başlarken de aynı zamanda burayla birleşmeye de başlayacağım. Birleştireceğim yeri şu kadar kestirdim gözümde, benim için ideal. Yani bu da aşağıda görmüş olduğunuz üzere 6 tane büyük 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane büyük boşluğa denk geliyor. Aynı şekilde bu tarafta da ayırdım. Bakın 6 taneyi. Yani bu noktaya gelinceye kadar kenarları birini buradan, birini de buradan olmak üzere, sonda olmak üzere birleştireceğim. Şimdi bunu burada hiç koparmadım demiştim ipini. Koparmıyorum. Şöyle bir zincir çekip tığımın üstüne ip aldıktan sonra diğer eteğin ön kısmına geliyorum. Ve doğru yeri bulup şurada hemen onun ön kısmından birleşmeye başlıyorum. Şöyle ilk önce bir kere sabitleyeceğim.
İlk baştaki dibine. Sonrasında ise tığın üstüne ipimi alıp boşluğa geliyorum. Şimdi 1, 2 örüp taktırmadan, ipimi takılmadan öreyim. 2'yi örüp tığdan çıkıyorum ve karşıda hemen denk gelen bu ilkinin karşılığıydı. 1, 2'yi bulup içine batıyorum ve çıkıyorum. Tekrardan tığımın üstüne ip alıyorum. 1, 2. Tığdan çıkıyorum. Yine boşluğun içinde sayıyorum. İkinciyi buluyorum. Her sık iğnede de batarak birleşebilirsiniz. Ben çok kastırma yapmasın, çok da sık olmasın diye 2 sık iğnede birleştirmeyi tercih ettim. Ama bu ortak noktaya battığım yerdeki sık iğneyi saymayacağım. Şimdi bunu ördüm. 1. Tekrardan şu boşluğa geldim. 1, 2. Tığdan çıkıyorum. Boşluktaki ikinci sık iğneyi bulup ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Yeniden 1, 2. Tığdan çıkıyorum. İkinciyi sayıp buluyorum. Karşılığına denk gelsin eşit diye. Daha sonra tığın üstüne ip alıp birleştikleri noktaya bir sık iğne örüp tekrardan boşluk içine 1, 2'yi örüp tığdan çıkıyorum. Tekrardan 2'yi sayıyorum. Boşluğun içindeki 2'yi yalnız ve buraya gelip diğer 2'yi örüyorum. İşte bu şekilde ayırdığım noktaya kadar birleştirmeye devam edeceğim. Ayırdığım nokta da burası. Buraya kadar aynen devam edelim. Karşılıklı göstermiş olduğum şekilde burada ayırdığım yere kadar birleştirdim. Ayırdığım yerden sonra ise artık ayrı örmeye başlıyorum alt kısmı ta ki diğer ayırdığım kısma gelinceye kadar. Orada da yine son 6 tane büyük karem kaldığında, yani şöyle göstereyim hemen. Burada ayırdım. Şuraya geleceğim, sayacağım hemen. Büyüğü olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya kadar öreceğim. Buraya geldiğimde birleşmeye başlayacağım. Burayı nasıl örüyorduk? Aynı göstermiş olduğum şekilde boşluklarımın içine 4 tane çakma sık iğne, birleştikleri noktaya yine çakma sık iğne. Son 6 kutucuğun, büyük kutucuğun, kutucuk demeyelim, iri kutuların olduğu yere kadar geldiğimde artık burada birleştikleri noktaya ördüğüm çakma sık iğneden sonra burada da biliyorsunuz ayırdığım nokta vardı. O noktadan itibaren karşılıklı birleştirmeye başlayacağım. Hemen ilk olarak oradan ilmeğimi çıkartıp bir sabitleyeyim. Sonrasında ise yine aynı göstermiş olduğum şekilde boşluklarımın içine 2 birleştirmeye devam ediyorum. 1, 2 tığdan çıkıyorum. Hemen buradan sayıyorum. Boşluktakine 1, ikinciyi buluyorum. Ve diğer 2 taneyi örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Burada yine ikinciyi bulup birleştikleri noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Çakma sık iğnelerim. Tekrar boşluğa geldim. İkinciyi ördüğümde tığdan çıkıyorum. Buradan yine sayıyorum. İkinciyi bulup hemen geçirip sonuna kadar aynı mantıkla devam edeceğim. Evet efendim, yarım günde ör giy bluzumuzu tamamladık. Böyle bikini mayo üstünde ne kadar şık durabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimdeki 36'dan 40 bedene kadar gayet uyumlu. Beden büyütmemiz ise oldukça kolay. Nasıl başlıyorduk? Şu şekilde başlıyorduk. Burada
26 tane grup öreceğimizi 28, 30, bakın rakamları hep çift söylüyorum. Bu çok önemli çünkü ikiye katlayıp ikiye ayırıyoruz. 26 yaptığım yeri 28, 30, 32 yaparak büyütebilirsiniz. Uzunluğuna gelecek olursak ise hani şu bluzun omuzdan aşağı gelen uzunluğunu benim 12 ördüğüm yeri 13. Burada sayının önemi yok. 12, 13, 14, 15 örebilir. Yaka kısmına 8, 9, 10 açabilir. Tekrardan buraya eğer 14 veya işte 15, 16 yaptınızsa burayı da aynı şekilde örerek boyunu uzatabilir. Hatta çok daha uzun örerek çok şık bir elbise haline dönüştürebilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Elbise haline dönüştürdüğünüzde tavsiyem alttan değil, yani bu şekilde alttan tutturmak yerine aşağı kadar geldiğinizde derin bir kol oyuntusu verip yandan dikmeniz daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Toplamda 100 gram ip gitti bu bluzuma. Üstümde duruşunu beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Değerli yorum ve beğenilerinizi esirgemez. Bir de hype tuşuna basmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.